Türkiye, tarihin en eski ve en zengin medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu topraklarda binlerce yıl önce inşa edilmiş, insanlık tarihine ışık tutan mimari, sanatsal ve kültürel açıdan eşsiz eserler bulunmaktadır. Bu videoda Türkiye'de görebileceğiniz 13 eşsiz arkeolojik eseri sizlerle paylaşacağız. Bu eserler hem Türkiye'nin hem de dünyanın kültür mirasının önemli bir parçasıdır. Bu eserleri görmek sizi geçmişe götürecek, antik çağların atmosferini yaşatacak ve sizi hayran bırakacaktır. İyi seyirler. 1. Göbeklitepe T formlu taşlar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Göbeklitepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır. İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Tarih öncesi insanı inanç dünyasını yansıtan animist figürlerle zenginleştirilmiş tapınaklar ve bu tapınaklarda bulunan dikili taşlar Göbeklitepe'yi arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri olmasını sağlamıştır. Göbeklitepe'den çıkarılan aslan, boğa, tilki, turna, yılan ve insan formlu ve özel figürlerin olduğu dikili taşlar ortalama 4-6 metre yükseklik ile 10-14 ton ağırlığındadır. Bu dikili taşlar Göbeklitepe ören yerinin yaklaşık 500 metre kuzeyinde bulunan taş ocağından T formu verilerek yekpare bir biçimde yontularak tapınak alanına getirilmiştir. Dikili taşların üzerindeki betimlemeler zengin bir iç dünya, detaylı bir matematiksel bir hesap ve gelişmiş bir tekniğin sonucudur. Göbeklitepe'den sonra Neolitik insanının bilinenin aksine daha gelişmiş bir el becerisi, mimari ve matematiksel bir zekaya sahip olduğu kanıtlanmıştır. Orijinallerini Göbeklitepe ören yerinde görebileceğiniz dikili taşların birebir kopyalarını Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde görebilirsiniz. 2. Orpheus Mozaiği, Şanlıurfa Halepli Bahçe Mozaik Müzesi. Orpheus Mozaiği, Şanlıurfa Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Edessa'da günümüzde bilinen en erken tarihli mozaik, Roma İmparatorluğu'nun yasal krallığı olan Osroene Krallığı dönemine tarihlenen ve mitolojik figür olan Orpheus tasvirli mozaiktir. Mozaikte lir çalan ozan Orpheus'un etrafına toplanan çeşitli hayvanlar müziği dinlerken tasvir edilmiştir. Ozan Orpheus, Orfizm denilen mistik inancın kurucusu sayılmaktadır. Orfizm, Yunan mitolojisinde Orpheus'un eşi Eurydice'yi yeraltı dünyasına kurtarmak için yaptığı yolculuğu ve bu sırada yaşadığı maceraları anlatan bir öğretidir. Orpheus mozaiği 35 yıl boyunca yurt dışında kaldıktan sonra 2015 yılında Türkiye'ye iade edilmiş ve Şanlıurfa Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'nde özel bir alanda sergilenmeye başlamıştır. Mozaik renkli taşlarla yapılmış ve yaklaşık 45 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Mozaikte Orpheus'un çevresinde aslan, kaplan, tavus kuşu gibi hayvanlar ve dört köşesinde de 4 mevsim temsil eden kadın başları bulunmaktadır. 3. İskender Lahdi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri. İskender Lahdi, üzerindeki betimlemeleri ve tarihsel anlatımıyla dikkat çekici özelliktedir. M.Ö. 4. yüzyıla sonuna tarihlenen eserin İssos Savaşı sonrasında İskender tarafından Sidon tahtına oturtulan Abdolonyommus'a ait olduğu düşünülmektedir. Lahit adını eserin kabartmasında yer alan Büyük İskender figüründen alır. Dünyaca ünlü olan Lahit, Türk müzecilik tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eser, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin en nadide parçalarından biri olarak sergilenmektedir. Lahit, Pentelikon mermerinden yapılmış ve boyanmıştır. Lahdin uzun yüzlerinin birinde Makedonlar ile Persler arasında bir savaş sahnesi, diğerinde ise dostluk içinde yapılan bir av sahnesi canlandırılmıştır. Savaş sahnesinin İskender'in M.Ö. 333 yılında kazandığı, ona Fenike ve Suriye kapısını açan İssos Savaşı'nı temsil ettiği düşünülür. Lahdin kısa yüzlerinde ise cenaze töreni sahneleri yer almaktadır. Lahdin üzerindeki figürler antik Yunan sanatının en yüksek seviyesini yansıtmaktadır. 4. Çingene Kızı Mozaiği, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi. Zeugma Müzesi'nin en kıymetli eseri milattan sonra 2. yüzyıl tarihli Maenat ya da daha bilinir adıyla Çingene Kızı Mozaiğidir. Maenat villasında yemek odasının taban mozaiğinin geriye kalan tek parçasını meydana getiren figürün gözlerindeki mahzun ifade bu mozaiği müzenin en beğenilen buluntusu yapmış ve Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak adlandırılarak antik
antik kentin ve müzenin simgesi haline getirmiştir. Çingene Kızı mozaiğine konu olan kişinin cinsiyeti ve kimliği bir tartışma konusu olmakla beraber figürün yer tanrıçası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler bulunmaktadır. Mozaik saç örgülerinden dolayı halk arasında Çingene Kızı olarak anılmaktadır. Mozaik renkli taşlarla yapılmış ve 1.85 x 2.20 metrelik bir boyuta sahiptir. Mozaikteki figürün gözleri nereden bakılırsa bakılsın bir göz teması kurulmasını sağlamaktadır. Mozaik 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye geri getirilen diğer parçalarla birlikte Zeugma Mozaik Müzesi'nde tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır. 5. Nemrut Dağı ve heykelleri. Adıyaman. 1881 tarihinde Diyarbakır'da yürütülen bir yol yapım çalışmaları esnasında bölge araştırmalarında görevli mühendis olan Charles Sester bazı kalıntılara rastlamış ve bunların Asurlardan kalma olduğunu düşünmüştür. Bulunan kalıntıların zamanla tüm dünyaya duyulmasının ardından Almanya'dan gelen Otto Puchstein ve mühendis Charles Sester ile 6 kişilik ekip ile alanda arkeolojik kazı çalışmalarına başlanarak çok sayıdaki eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazılar esnasında ortaya çıkartılan bir Grekçe kitabeden Nemrut'un ve Antiochos yasalarının yer aldığı bilgilere ulaşıldı. Bölgedeki kalıntılarının Komagene Krallığı'na ait olduğunu ve Komagene Kralı 1. Antiochos'un tarafından yapıldığını keşfedildi. Bu yazıt daha sonradan bulunacağı öngörülmüşçesine yapılan heykellerin hangi tanrılara ait oldukları bilgisi de dahil birçok detay yer alıyordu. Kral 1. Antiochos tüm kültürleri birleştirme amacı taşımaktaydı. Kral tarafından dağın tam tepesine inşa edilmiş olan tümülüs küçük kırma taşların yığılmasıyla oluşturulmuştur. M.Ö. 1. yüzyılda inşa edildiği bilinen ve yapıldığında 55 metre yüksekliğe sahip tümülüs mevcut haliyle 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapına sahiptir. Tümülüsün doğu terası güneşin doğuşunu, batı terası ise güneşin batışını selamlamaktadır. Doğuda 1. Antiochos, Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alırken batıda doğu terasında olduğu gibi gücü ve hakimiyeti temsil eden heykellere yer verilmiş, simetrik bir düzen olduğu aşikar olan teraslardan batı terasında da tahtlarında oturan dev tanrı heykelleri, Komagene Kralı 1. Antiochos'un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları bulunuyor. Nemrut Dağı öğren yeri 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. 6. Celsus Kütüphanesi. İzmir Efes öğren yeri. 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edilen Efes'in en gösterişli yapılarından birisi olan Celsus Kütüphanesi, Konsul Gaius Julius Aquila tarafından babası Asya Genel Valisi Celsus Ptolemaios adına M.Ö. 117 yılında bir anıt mezar olarak yaptırılmıştır. Yapı hem kütüphane hem de mezar anıtı olarak bilinmektedir. Yapının oldukça gösterişli mimari süslemeleri olan ön cephesi 4 çift sütunla taşınmaktadır. Her çift sütunun arkasında birer niş, arasında birer kapı ve pencere bulunmaktadır. İki kenarında heykel kaideleri bulunan cepheden kütüphanenin içine geçişi sağlayan 3 kapı bulunur. Kütüphane cephesinin üst katında bulunan pencereler kapıların üzerine gelecek şekilde tasarlanmıştır. Yapıda 9 basamaklı geniş bir merdivenle çıkılan, simetrik olarak yerleştirilmiş 3 kapı bulunur. Cephenin nişleri içinde 4 heykel görülmektedir. Orijinalleri Viyana Efes Müzesi'nde sergilenen bu heykeller Celsus'un erdemlerini sembolize eder. Buna göre soldan sağa Sofya bilgeliği, Arete özgüveni, Enonia muhakeme gücünü ve Episteme bilginliği temsil etmektedir. 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ve günümüzde çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden biri olan İzmir Efes öğren yerinin en önemli yapısı kuşkusuz Celsus Kütüphanesi'dir. 7. Aspendos Tiyatrosu. Antalya. Aspendos, Türkiye'nin en önemli tarihi miraslarından biridir. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bu antik kent Roma döneminden kalmadır. Şehir Akdeniz'e yakınlığı ve çevresindeki bereketli topraklar sayesinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Aspendos'un en önemli kalıntıları arasında 15-20 bin kişilik kapasiteye sahip Roma tiyatrosu ve su yolları bulunmaktadır. Aspendos tiyatrosu Roma tiyatro mimarisinin en iyi örneklerinden biridir. İmparator Marcus Aurelius döneminde inşa edilen tiyatro iyi korunmuşluğuyla günümüze kadar ulaşmıştır. Tiyatro oval bir plana sahiptir ve 12.800 metrekarelik bir alana yayılmaktadır. Tiyatronun sahne binası 38 metre yüksekliğindedir ve 18 metre genişliğindedir. Sahne binasının arkasındaki duvarda Artemis, Athena ve Apollon'un heykelleri
izleri bulunmaktadır. Aspendos su yolları ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü ve her iki ucundaki su basınç kulelerinden oluşmaktadır. Bu su yolları şehrin su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Su yolları Aspendos'un önemli bir ticaret merkezi olmasının da bir nedenidir. Aspendos, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde de varlığını sürdürmüştür. Selçuklu döneminde tiyatronun sahne binası kervansaray olarak kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk de 1930 yılında Aspendos'u ziyaret etmiş ve tiyatronun onarılıp yeniden kullanılması için talimat vermiştir. Günümüzde Aspendos, Türkiye'nin en popüler mistik turistik yerlerinden biridir. Tiyatro her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Aspendos'u ziyaret edenler antik kentin ihtişamını ve tarihini yakından görme fırsatı bulabilirler. Tiyatroda düzenlenen konser, opera ve bale gösterileri de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. 8. Arsus Stelleri, Hatay Arkeoloji Müzesi. Arsus Stelleri 2007 yılında Hatay'ın Arsuz ilçesinin Uluçınar bölgesinde bir donanma üssü arazisi içinde bulunmuştur. Şu an Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Arsus Stelleri, içerdiği şahıs ve yer adları bakımından bölgenin tarihine ve tarihi coğrafyasına ait çok ilginç bilgiler içermektedir. Yaklaşık olarak 2,2 metre yüksekliğinde ve yarım metre genişliğinde olan stellerin ön yüzlerinde kanatlı bir güneş kursunun altında muhtemelen kralı temsil eden bir erkek figürün elini tutmuş bir şekilde fırtına tanrısı resmedilmiştir. Her iki stelin üzerinde 8 ve 9 satırlık birer hieroglif yazıt bulunmaktadır. Steller'in yazıtları birbirlerinin kopyasıdır. Metnin yazarı kendisini Kral Manana'nın oğlu Valis'in kralı kahraman Suppilumo olarak tanıtır. Tahıl tanrısının ve şarap tanrısının yardımlarıyla babasının gücünü ve adaletini aldığını söyleyerek döneminin refahına değinir. Daha sonra düşman ülkelere karşı kazandığı zaferlerden söz eder. 9. Antoninler Çeşmesi, Burdur Sagalassos Ören Yeri. 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Sagalassos Ören Yeri'nin içinde bulunan Antoninler Çeşmesi, Sagalassos'un en özel yapısıdır. Roma imparatorlarından Marcus Aurelius döneminde yapılan çeşme, milattan sonra 160-180 yıllarında yukarı Agora'nın kuzeyine inşa edilmiştir. Görkemli çeşmenin yapımında 7 farklı renkte taş kullanılmıştır. Tek katlı çeşme 28 metre uzunluğunda ve yaklaşık 9 metre yüksekliğindedir. Her iki ucunda dışarıya doğru çıkıntı yapan sütunlu birer podyum yer alır. Çeşmenin iki ucundaki edikulaların alınlıklarında sarmal süsler kullanılmıştır. Diğer alınlıklar yarım daire veya üçgen biçimlidir. Ortalarında Medusa başı kabartmaları yer alır. Çeşmenin en sağ ve en solunda ise Dionysus'a ait heykeller vardır. 10. Büyük Artemis Heykeli, İzmir Efes Müzesi. Artemis, Yunan mitolojisinde Zeus ile Leto'nun kızı, Apollon'un kız kardeşi olarak bilinmektedir. Roma mitolojisindeki adı Diana'dır. Vahşi doğanın, ormanın, avcılığın ve ayın tanrıçasıdır. Büyük Artemis heykeli, Anadolu'nun tarih öncesi çağlardan beri ana tanrıçası olan Kybele ile özdeşleşmiş olan bereketi temsil eder. Efes'te Platinyum'da bulunmuş olan kolosal heykel, Efesli Artemis'in tüm özelliklerini taşır. Tanrıçanın elbisesi dikdörtgenimsi bölgelere yerleştirilmiş, Efes'in simgesi olan arı ile aslan, koç, geyik, grifon ve rozet kabartmalarıyla süslenmiştir. Bu bezemeler tanrıçanın hayvanlar üzerindeki hakimiyetinin göstergesidir. 11. Zeus Tapınağı, Kütahya Aizonai Antik Kenti. Aizonai Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı, milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Domitianus döneminde inşasına başlanılmış, milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrian döneminde inşası tamamlanmıştır. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen tapınak, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biridir. Tapınağın ön galeri duvarlarında İmparator Hadrian'ı ve Aizonai için önemli hizmetler görmüş, Apuleius'u öven yazıtlar yer almaktadır. Tanrılara sunulan hediye ve sunakların saklandığı depo, Anadolu'nun toprak ve bereket tanrıçası Kybele'nin kült yeri olarak kullanılmıştır. İnşa edildiği günden bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış tapınak, bölgede yaşayan insanların izlerini üzerinde barındırır. 12. Puzur İştar Mari Prensi Heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Diorit'ten yapılmış Puzur İştar heykeli, Babil'de 2. Nabukadnezar'ın saray müzesinde bulunmuştur. Babil'e Yeni Babil çağında Mari'den savaş ganimeti olarak getirildikleri düşünülmektedir. Puzur İştar heykelinin başı Berlin Müzesi'ndeki Aslı'nın mülacıdır. Giymiş olduğu Sümer paltosu püskül ve saçaklarla süslüdür. Sarık şeklindeki serpuşunu tanrıların
tanrılara mahsus boynuzlarla süslemekle o zamanki krallar gibi kendisinin de ilahlaştırılmış olduğunu göstermiştir. Puzur İştar'ın ellerinin altındaki çivi yazılı kartuşta heykelin sahibi ve Mari Prensi Puzur İştar yazılıdır. Elbisenin altındaki kitabeye göre heykel, prens ve babası Tura Dagan adına birçok tanrıya adanmıştır. 13. Ani harabeleri Kars. Ani harabeleri Kars'a 42 kilometre uzaklıkta olup Türkiye-Ermenistan sınırında yer almakta. Yapılan kazılarda ve araştırmalar Kars'ın erken demir çağından 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli olduğu, bölge tarih boyunca hem ticaret hem din hem de askeri merkez olarak kullanıldığı yönünde. 1001 kilise kenti olarak da anılan Ani antik kenti, Ermeni kültürü, sanatı, mimari ve kentsel tasarımlarındaki gelişim kanıtlarını hala taşımaya devam ediyor. Ani antik kenti UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Peki bu antik kent nasıl ve kim tarafından kuruldu? Ani antik kenti, Orta Çağ'da önemli bir ticaret yolu olan İpek yolunun Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş noktasında olup Bagratuni kralı Aşot tarafından kurulmuş. Kısa sürede İpek yolunda etkisiyle büyük bir gelişme göstererek bölgenin merkezi konumu haline gelmiş. Tarih boyunca birçok din ve kültürü bünyesinde barındıran Ani, buradaki dini ve sivil mimariyi de etkilemiş. Zerdüşt ateşkedesi, kiliseler ve Türklerin Anadolu'da yaptırdığı Selçuklu dönemine ait ilk bilinen cami, Ebul Menüçehir Camii gibi farklı dinlere ait yapıları bir arada bulunduran antik kent, bu nedenle dini açıdan da çok önemli bir merkez olmuş. Ani antik kenti 14. yüzyılda meydana gelen Timur istilası ile birlikte önemini kaybetmeye başlamıştır. Şehir 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. Ancak Osmanlı döneminde de önemini yitirmeye devam etmiştir. Ani antik kenti günümüzde önemli bir turizm merkezidir. Şehir UNESCO Dünya Miras listesine yer almaktadır ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ani antik kentinin görülmeye değer bazı tarihi yapıları. Ani Katedrali 989 yılında inşa edilen ve 1319 yılındaki depremle yıkılan katedral dünyanın en büyük kiliselerinden biriydi. Katedralin kalıntıları günümüzde hala etkileyici bir manzara sunmakta. Aziz Prikiç Kilisesi 1036 yılında inşa edilen ve 1291 ve 1342 yıllarında restore edilen kilise 1930'larda bir yıldırım düşmesi sonucu zarar görmüştür. Ancak kilisenin dış cephesinde yer alan freskler günümüze kadar ulaşmıştır. Aslanlı Kapı 4,5 kilometre uzunluğundaki surların bir parçası olan kapı 972 yılında inşa edilmiş ve 11. yüzyılda Selçuklu motifleriyle süslenmiştir. Kapının üzerinde bulunan iki aslan heykeli şehrin en önemli simgelerinden biridir. Surlar. Şehri çevreleyen surlar 4,5 kilometre uzunluğundadır ve şehrin kuzey tarafına yoğunlaşmaktadır. Surlar şehri düşman saldırılarından korumak için inşa edilmiştir. Tigran Honens Aziz Krikor Kilisesi 1215 yılında inşa edilen kilise dış cephesinde taş üzerine oyulmuş insan, hayvan ve bitki motifleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin iç mekanı da etkileyici fresklerle süslenmiştir. Ani antik kenti zengin tarihi ve kültürel mirası ile görülmeye değer bir yerdir. Şehir ziyaretçilerine Orta Çağ'ın büyülü atmosferini yaşama fırsatı sunmaktadır. Videoyu bitirmeden önce solda Kapadokya'nın gizemli ve tarih dolu yeraltı şehirleri belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.